Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda iki rengi birlikte öreceğimiz, yapımı gerçekten kolay ve çok şık duran, birkaç gün içerisinde rahatlıkla bitirebileceğiniz ve yeni başlayanların bile çok kolay örebileceği bir hırka çalışması yapacağım. Gördüğünüz gibi göbekten başlıyoruz. Bildiğimiz hanım dilendi, bey beğendi modelinin altıgene uyarlanmış hali. Elimde olan pamuklu bir ipim vardı. Bunu iki kat sararak ördüm. Daha kalın bir ip olsun istediğim için. 3 milimetre tığ ile öreceğim. Siz elinizdeki dilediğiniz ip ve uygun tığ numarasıyla da örebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyorum. Sihirli halka değil, direkt zincir, sabit halka yaparak başlayacağım. 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve birinci zincirin içerisine tığımı batıp ilmeğimi kaydırarak sabit bir halka elde ediyorum. İpimi aradan saklayarak 3 tane zincir çekiyorum ve hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum ve trabzan sayımı böylece 3'e tamamlamış oluyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Siz bunu dilerseniz üçlü trabzanlarla da örebilirsiniz. Sıra boyunca ikili trabzan ve zincir kullanacağız tüm modelde. Üçüncü trabzandan sonra yine 2 zincir çekiyorum. 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Ve başlangıçtaki ilk rengimi tamamlamış oluyorum böylece. Şimdi bir zincir çektim. İkinci ipimi alıyorum. İpe bir düğüm atıyorum ve ipi sabitliyorum. Sonra zincirin içerisinden bu ipi kaydırıyorum ve bir zincirle ipi sabitliyorum. İpimi doladım. Direkt olarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine araya 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra 2 zincir çekip 3 ikili trabzan daha öreceğim. Ve böylece trabzan gruplarımın sayısı 6 olacak. 3 tanesini krem renkli ördüm. 3 tanesini de kahverengiyle örüyorum. Son trabzan grubumu da örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Başlangıçta çektiğim 3. zincire batıyorum. İlmeği kaydırıyorum. Şimdi dönüş yapacağım. Bir zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğa ilmek kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra tığa ipimi dolayıp sonraki 2 zincirlik boşluğun içerisine önce 3 tane ikili trabzan, sonra 2 zincir, sonra yine 3 tane ikili trabzan örüp köşe oluşturuyorum. 6 tane zincir boşluğum var. 6 tane köşe oluşturacağım. Bunların 2 tanesinde de renk geçişlerini sıralarda yapacağım. 3. trabzanımı ördüm. Yine tığa ipimi doluyorum. Geldim sonraki 2 zincirlik boşluğa. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir ve yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Sonrasında renk geçişi yapacağım kısma geliyorum. Boşluğun içine 3 tane kahverengi rengimle yine ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci rengimi aldım.
ilmeğimi kaydırdım. İkinci ipi sabitledim. Bakın burada bir şerit şeklinde ipim var. İpi doladım. Bir tane ilmek çıkarttım. Sonra alttaki 2 zincirlik boşluğa battım. Bir ilmek daha çıkarttım. Tığda 3 ilmeğim var. İkisini bir ördüm ve bir ikili trabzan yaptım. Renk geçişim oldu. Yanına hemen 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Sonraki 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan daha örüyorum buraya. Sonra yine tığ ipimi dolayıp bir sonraki 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Son boşluğumda köşenin yarısını örmüştüm diğer renkle. Şimdi aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan örüp köşeyi tamamlayacağım. İki zincirimi çekiyorum. Üçüncü zincire ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine örgüyü çeviriyorum. 2 zincirlik boşluğa ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Köşeleri oluşturdum. Şimdi kenarlara da başlıyorum bu sırada. 2 köşe arasındaki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Her sırada bu artarak devam edecek. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşelerin arasındaki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonraki köşe arası 2 zincirlik boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşeler arası boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Renk geçişi yapacağım. Köşedeyim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci rengin ipini ilmeğin içinden kaydırıyorum. İpi çektim. Sabit duran ipin içinden ilmek çıkarttım. 2 zincirlik kısma battım. İlmek çıkardım. 2 ilmeği bir, 2 ilmeği bir ördüm. Boşluğa şimdi yine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. 2 köşe arasındaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşe noktasına 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan örüyorum.
Köşeler arasındaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Son tam köşeme geldim. 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Takip eden boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşeler hariç bakın hiç zincir yok arada. Son köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve başlangıç noktasına yani 3. zincire ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip örneği çeviriyorum. 2 zincirlik boşluğa ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çektim. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve 2 zincirlik köşe boşluğuna geliyorum. Köşe boşluğuma 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Alt sırada kenarda trabzan grubum 1'di. Bu sırada 2 oldu. Her sırada birer birer artacak bu. Köşemi ördüm. Sonraki boşluğa geliyorum. Bakın 2 tane boşluğum var. İkisine de 3'er tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Aralarında zincir yok. Direkt bir trabzan grubunu örünce diğer boşluktaki trabzan grubuna geçiyorum. 2 zincirlik köşe boşluğundayım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Renk geçişi artık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra artık kol kısımlarına ve sırt kısmına geçeceğim. Köşeyi ördükten sonra birinci kenar boşluğuna 3 tane ikili trabzan, ikinci kenar boşluğuna 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve yarım ördüğüm köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer ipi zincirin içinden kaydırıyorum. Oluşan şeride batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. 2 zincirlik köşe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeklerin ikisini bir örüp renk geçişini yapıyorum. Hemen yanına 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Birinci kenar boşluğuna 3 tane ikili trabzan. İkinci kenar boşluğuna 3 tane ikili trabzan örüyorum ve bu şekilde artık dilediğim boyuta gelene kadar devam edeceğim. Görselde de gördüğünüz gibi köşelerim ve ortada kenarlarda 1 ile başlayan üçlü trabzan gruplarım her sırada birer birer artarak devam ediyor. İstediğim boyuta gelene kadar ördüm ve şekildeki gibi katladım. Large x large olacak şekilde ayarladım ben. 25 santim bir taraf, 25 santim bir taraf 50. Orta kısımda da biraz öreceğiz. Biraz daha böyle battal dökümlü duracak. Şimdi tek rengin iki kenarını örüyorum. Üçüncü kenardan birleştirme yapacağım. Köşenin yarısını örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki köşenin orta noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sol taraftaki parçaya
3 tane ikili trabzan örüyorum. Kanalımda daha önce bu şekilde birleştirme ile ilgili bir video paylaşmıştım ama videoyu bölmek istemediğim için burada da kısaca değineceğim. Sonraki bakın boşluğa battım, ilmeği kaydırdım. İlmeği ister önden ister arkadan kaydırabilirsiniz. Bu göz zevkinize kalmış bir durum. Ve geldim karşılık gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan ördüm. Bir taraftaki boşluktan ilmek kaydırıyorum. Diğer tarafta karşılık gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın devamındaki boşluğa ilmeğimi kaydırdım. İpimi doladım. Ve sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan ördüm. Kolay bir birleştirme. Sonraki boşluğa geldim, ilmek kaydırdım. İpimi doladım. Ördüğüm kısımdaki boşluğa 3 tane ikili trabzan ördüm. Karşı kenardaki sonraki boşluğa geldim. Böyle de yapabilirsiniz. Bakın az önce dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Her iki yönünde göstermiş olayım. 3 tane ikili trabzan ördüm. Böylece sıranın sonuna gelene kadar birleştirmeye devam ediyorum. Son kısma geldiğimde renk geçişi olan kısım burası, bakın. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Son aradan ilmeğimi kaydırdım. Buraya 2 zincir çekiyorum ve başlangıç noktasına ilmek kaydırıp bir zincirle sabitleyip ipimi kopartıyorum. Şimdi artık krem rengimde yaka ve sırt kısmının dönüşlerini yapacağım. Bu da son derece kolay. Çok rahatlıkla yapabileceksiniz. İsterseniz daha kare tarzı da yapabilirsiniz. Yakanın istediğiniz bölümünden başlayarak, hani böyle oval bitirmeyip de sırt kısmında yapacağım işlemi ön bölümde, ön yakada da yapabilirsiniz. Daha alt bölümlerden başlayarak. Ön kısmı ve arka kısma ayıraç takacağım. Ön kısma pembe ayracımı takıyorum. Arka kısma da yeşil ayracımı takıyorum. Yaka bölümlerinde karıştırma olabiliyor. Bunları da referans alabilirsiniz. Şimdi bir zincirle ipimi sabitliyorum. Birinci boşluk değil, ikinci boşluktan zincirle ipi sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum ve boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buradan köşe noktasına gelene kadar her bir boşluğun içine 3'er tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Köşeye geldiğimde de yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzanla köşe dönüşünü yapacağım. Boşluklar zaten artık belli. Her birine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Aralarda zincir yok. Direkt ipimi dolayıp bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bunu bu şekilde devam ettiriyorum. Bakın köşe dönüşünde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, kenarı örüyorum, diğer köşeyi örüyorum ve sırt bölümüne geliyorum. Sırt bölümünde ikinci değil, son yani birinci boşluğa kadar örüyorum. 4 zincir çekip dönüş yapıyorum ve ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burası kare şekilde, düz şekilde devam edecek. Sonra yine her boşluğun içine 3'er tane ikili trabzan örüyorum. Köşe dönüşleri yine aynı şekilde olacak. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan.
Onun dışında tüm kenar boşluklarına üçer tane ikili trabzan örüp bu sırayı da böylece tamamlıyorum. Görüntüye bakalım. Yaka bölümünden de her sırada birer birer bitireceğim. Son boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum ön kısımda. Bir zincir çekiyorum. Döndürdüm. İlk boşluğa ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Takip eden boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Kenar boşluklarına 3 tane ikili trabzan, köşelere de 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sıranın sayıları da bu şekilde. Bakın her sırada birer birer eksilerek devam ediyor. Burada yaka bölümünü ne kadar isterseniz o kadar oymaları devam ettirebilirsiniz. Sırtta bir sıra daha örelim. Başlangıçta bakın 4 zincir çekmiştik. İçine önce 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirin üstüne de bir tane ikili trabzan örüp düz bir görüntü elde ediyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonraki boşluklara yine üçer tane ikili trabzan örerek sırayı devam ettiriyorum. Hem sırt kısmında hem ön kısımda, yaka kısmında istediğiniz kadar bu şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Ne kadar dökümlü olmasını istiyorsanız o kadar sıraya kadar devam edebilirsiniz. Görüntüye bakalım. Bakın muntazam şekilde dümdüz görünüyor burası. Yaka bölümünde de her sırada birer birer eksilerek yumuşak bir oyma olarak devam ediyor. Son köşeyi de yine 3 ikili trabzanla bitiriyorum. Bir zincir çektim. Yan tarafa geldim. 3 zincir 2 trabzanla yaka oymasına devam ediyorum. Yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yandaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ben artık bu sırada bırakacağım. Küçük bir yaka oymasıyla bırakacağım. Bunu daha alt kısımdan da başlayabilirsiniz. Yani ikinci boşluktan değil, üçüncü, dördüncü, beşinci boşluktan başlayarak da bir yuvarlak elde edebilirsiniz. Her biri tamamen sizin görsel zevkinize kalmış. Sıraları bitirdim. Şimdi arka kısmın birleştirmesine bakalım. Tıpkı kolda yaptığımız gibi birleştirme yapacağız burada da. Köşe noktasından başlayıp sırt oymasına gelene kadar birleştireceğiz karşılıklı. Köşeye 3 tane ikili trabzanımı ördüm, bir zincir çektim. Karşı köşeye ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Köşe noktasının içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sağdaki parçada ilk boşluğa ilmek kaydırıyorum.
Soldaki parçada ilk boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine sağdaki parçada takip eden boşluğa ilmeğimi kaydırıyorum. Soldaki parçamda ilk boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tıpkı kolda yaptığımız gibi ön ve arka görüntü. Yaka bölümüne kadar bu şekilde birleştirme yapmaya devam ediyorum. Burada bırakabilirsiniz modeli ya da benim yaptığım gibi çeşitli lastikler örebilirsiniz. Ben basit bir lastik tekniği öreceğim burada. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz bu tekniği. Sık iğne örüyorum. Önce bir sıra, boşluklara 2 sık iğne yaptım. Düğüm noktasına sık iğne ördüm. Boşluğa sık iğne ördüm. Zincir boşluğuna 2 sık iğne ördüm. Burada dilediğiniz kadar çepeçevre etek kısmı ve 2 yaka kısmından sık iğneler örerek devam ediyoruz. Burada sadece bir sıra sık iğne örüp bırakabilirsiniz. Sık iğnenin içinden ilmek kaydırarak böyle daha tok bir görüntü elde edebilirsiniz. Ve ben hırkayı kısa bırakacağım. Kısa bırakmak istemeyenler de alt kısımdan yine istedikleri boyuta kadar devam edebilirler. Bakın köşe geçişine geldim. Yakada bitirdiğimiz kısmı sık iğne ile geçiyorum. Ve böylece orada daha yuvarlak formda bir görüntü elde etmiş oluyorum. Burayı yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Elimden geldiğince yavaş ve açıklayıcı örmeye çalışıyorum ama hızlı olduğunu düşünürseniz de dilediğiniz hıza getirebilirsiniz. Başlangıç noktama kadar geleceğim ama önce köşeyi göstereyim. Köşe noktanın içine önce 2 tane sık iğne örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Ve yine 2 tane sık iğne örüyorum. Sonra sık iğne örmeye devam ediyorum. Etek kısmında sık iğneleri örmek biraz daha kolay çünkü boşluklar var. Her bir boşluğa birer birer devam ediyoruz. Başlangıç noktasına kadar sık iğnelerimi ördüm. Başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya batıp bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, ikinci boşluğa sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, ikinci boşluğa sık iğne örüyorum. Bir zincir, bir boşluk, ikinci boşluğa sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, ikinci boşluğa sık iğne örüyorum. Bir zincir, bir boşluk, bir sık iğne, bir zincir, bir boşluk, bir sık iğne. Köşe noktasına gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Köşe noktasına gelince de bir zincir çektim, bir boşluk atladım. Köşeyi ördüm, son sık iğneye geldim. Bir zincir çekiyorum, köşenin içine bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne daha ördüm. Bir zincir çektim. Köşenin içine yine 2 tane sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum.
İlk sık iğnenin içine sık iğne örüyorum, bir zincir çekiyorum, bir boşluk, bir sık iğne örüyorum. Bir zincir, bir boşluk, bir sık iğne, bir zincir, bir boşluk, bir sık iğne, bir zincir, bir boşluk, bir sık iğne. Bu şekilde bu sırayı da örüyorum. Köşe dönüşünde gösterdim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Başlangıç sık iğnesine ilmek kaydırdım. Ve direkt sık iğnenin içine bir sık iğne örerek başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batıyorum. Tam orta noktasına batıp bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonraki sık iğnenin orta noktasına batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer sık iğnenin orta noktasına batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden sık iğnenin orta noktasına batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden sık iğnenin orta noktasına battım. Ve bir sık iğne ördüm. Görüntüm bu şekilde. Bunu dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben 2 sırada bırakacağım. Kısaca tekniği de göstermek istedim size. Ve nihai görüntüm bu şekilde. Keyifli örüp güzel günlerde kullanmanızı diliyorum. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.